Gora Fehmi'nin Bob Marley Faruk'u, Geniş Aile dizisinin Kudüs'ü babası, 80'ler dizisinin Fehmi'si, Pardon filminin Muzafferi, o Rasim Öztekin. 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya gelmiş. Tiyatroya adım atması ise 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim'in İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu'nda ve nöbetçi tiyatroda amatör çalışmalar sayesinde gerçekleşmiş. Ortaokul ve lise hayatı sınıfta taklitler yaparak geçmiş. Hatta taklit yeteneğini o kadar iyi kullanırmış ki bazı sınavlardan taklit yaparak geçmiş. Lise hayatı sadece dersleriyle geçmemiş. Aklında gazetecilik okumak varmış. Ama bir taraftan da basketbol oynamaya ve bateri çalmaya başlamış. Fakat bu hobileri kalıcı olmamış. Her ne kadar sınıfta taklitler yapsa da tiyatro aklında yokmuş. Lisede tiyatro koluna giriyor ve tiyatro kolu başkanı oluyor. Tiyatroyu istediğinden değil, onun istediği siz oynarsanız ben de okulun idare işlerine bakarım demiş arkadaşlarına. Lisede 72. Koğuş oyunu sergilenmekteyken rol için oyuncu bulunamamış. Berbat rolünü Rasim Öztekin oynamak zorunda kalmış. Sonrası ise malum. Bir daha tiyatro sahnesine inmiyor, hatta hayali olan gazetecilik mesleğini de bir kenara bırakmak zorunda kalmış tiyatro için. İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladığında ise zaten profesyonel oyunculuk kariyerine başlamış. Okula giderken aynı zamanda tiyatro sahnesine de çıkıyormuş. Bir röportajında oyunculuğu bırakıp gazeteciliğe dönmem çok mantıklı olmazdı. Gazeteciliği tamamen bir kenara bırakıp oyunculuğa devam ettim demiş. Arkadaşlarıyla oyunları sergileyecek sahneleri yokken Ferhan Şensoy ile karşılaşması ise bakış açısını değiştirecekti. Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'un orta oyuncular topluluğunda profesyonel tiyatroya başlamış. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı, içinden tramvay geçen şarkı, İstanbul'u Satıyorum olmak üzere orta oyuncular tiyatrosunun tüm oyunlarında rol aldı. Rasim Öztekin, geleneksel tiyatronun en önemli isimlerinden biri oldu. Ama dönemin de değişmesiyle televizyon girmişti hayatlara. Sahnelerin oyuncusu iken artık evlerdeki ailenin bir parçası olacaktı. 1992-1995 yılları arasında Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile müzikokomedi, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, Demet Akbağ'ın yer aldığı program Mega Show'u yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan ile 2071'de Türkiye adlı müzikalde yer aldı. 2004 yılında Rasim Öztekin'e kalp yetmezliği tanısı konuldu. Zaten tek rahatsızlığı da bu değilmiş. Kalp yetmezliğinin yanına şeker ve koa hastalığını üstüne eklenmiş. Hastalığın teşhisinin ardından doktoru Rasim Öztekin'e tiyatroyu için daha az enerji harcamalısın demiş. Bu noktadan sonra ise tiyatroyu film ve dizilerin ardına koymuş ve eskisi kadar da sahneye çıkmıyordu. Yine de sahneye çıktığında Türk tiyatrosunun geleneğini yaşatması onun bu geleneğin nişanesini sahibi yaptı. Türk tiyatrosunda hem Tülay Tiyatrosu hem de orta oyunu geleneğini bir arada yaşatan Kel Hasan Efendi, huy olarak orta oyunundaki Kavuklu'nun tiyatro sahnesindeki karşılığı olan bir tipti. Kullandığı kavuk Türk tiyatrosunda simgesel değer haline gelmiş. Kel Hasan Efendi bu kavuğu kendi yetiştirdiği İsmail Hakkı Dümbüllü'ye teslim etmiş. O zamandan beri kavuk Türk tiyatro oyuncularının arasında değişmeye devam ediyor. İsmail Hakkı Dümbüllü'den sonra kavuğun sahibi Münir Özkul. Ardından da Ferhan Şensoy oldu. Ferhan Şensoy ise yetiştirdiği, birlikte oynadığı, sahne aldığı, filmlerde oynadığı Rasim Öztekin'e Beyoğlu'nda 2016'da Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen töreniyle bu kavuğu devretmişti. Kavuğu aldığı zaman kalp rahatsızlığı nedeniyle performans sergileyememekten korkuyormuş Rasim Öztekin ve öyle de olmuş. Sağlığı 2009 yılında Ocak ayında Boş Gezen ve Kalbası adlı oyunu oynarken bozulmaya başlamış. Oyun sırasında rahatsızlanınca kalbine pil takılmış. Kavuğu Ferhan Şensoy gibi uzun tutmak istemediğinden 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruh'a devretmiş.
Daha hazır olacağı işlere imza attı. 72. Koğuş, Tersine Dünya, Gora, Pardon, Mandala Filozofu gibi filmlerde rol aldı. 80'ler dizisinde Fehmi Baba karakteriyle hafızalarda yer edindi. 7 Mart 2021 tarihinde Rasim Öztekin kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Sevenleri ve ailesi ondan gelecek iyi haberleri bekliyordu. Fakat 8 Mart günü akşam saatlerinde kendisini kaybettik. İyi ki vardın güzel insan.